Oyun bu. Lorna Shore. Şu Lorna Shore'a gelelim. Lorna Shore arkadaşlar bu hafta bana Twitter'dan gönderilen bir istek. Lorna Shore kim? Eee, çok yetenekli bir brutal vokal. Hakikaten son dönemin dünyadaki en orijinal brutal solistlerinden. Çünkü normal diğer brutal vokal yapanlara göre bir mix beceriye sahip. Birçok brutal stilin birleşmiş hali gibi. Yani bir mutant gibi. İnanılmaz. Bir izleyin. Oldukça orijinal bir renk olduğunu söyleyebilirim baştan itibaren. Clean vokali tertemiz. Ama işin bütün ilginç tarafı yani brutal vokalin zaten özelliklerinden biri olan ana ses telleriyle değil yalancı ses kaslarıyla çıkarılması. Yani alttaki ses tellerinize hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz ve bu nedenle de sağlıklı bir şekilde duruyor aslında. Tabii dokunabiliyor ya bunu yapabiliyorsanız. Büyük problemlerden biri bu brutal vokal çalışanların başlangıç aşamasında bu faz ses kortları yerine ana ses tellerinin bulunduğu bölgeyi çalıştırmaları ve tabii ki bu ses tellerinin zarar görmesine sebep oluyor. Screamleri. İlginç bir şey yapılmış ve hani ses tellerine bakmak istemişler nasıl yaptığına. Çok orijinal bir video. Bunu da bir dinleyin. Ve şunu görüyorlar. Ses tellerinde en ufak bir sorun yok. Ya bu kullandığı stil bu kadar yoğun sürekli verdiği bu renkle asla en ufak ses tellerine zarar gelmemiş. Peki. Ve bütün sesleri çıkartıyorlar. Ne yapıyorlar? Burnundan işte bir kamera sokup aynı zamanda bir ses kayıt aletiyle kaydediyorlar. Bütün çıkardığı vokal tarzlarını inceliyorlar. Ben bu videoyu Twitter'dan attı bir arkadaşımız. Bütün absürt sesleri duyuyorsunuz. Bu videoyu sevgili biliyorsunuz Türkiye'nin en değerli, dünyanın en değerli vokaloji uzmanlarından İlter Hoca'ya göndermiştim. Ya dedim hocam ne kadar orijinal bir renk. Yani farklı stilleri var. Gece bana inanılmaz bir mesaj attı. Yani attıktan sonra sabah kalktım. Dedi ki bu vokalin dedi, bu vokalistin dedi. Ses tellerinde çok ilginç bir durum var gırtlağında. Eğer dedi o durum çözülürse şarkıcılık sahne hayatı biter dedi. Allah Allah dedim bu ne? Sonra onun yanına gittim ve onunla bir video çektim. Bu videoyu yayınladığım zaman onu buna ekleyeceğim. Şu an size de sürpriz olarak kalsın. Son derece orijinal. Gerçekten nefis. İlter Denizoğlu'yla yaptığımız sohbeti az sonra yayınlayacağım. Lorna Shore'un bu hafta içinde siz bana göndermiştiniz. Bir inceler misiniz, bakar mısınız? Ben kendimi inceledim. Gerçekten çok yetenekli ve farklı karakterlerde sesler çıkarıyor ama ya dedim ki acaba bu gerçek mi? Sonradan bu video sırasında birçok şeyi gerçekten yapabildiğini öğrendim ama İlter Hocam'a sormak istedim. Gece gönderdim videoyu ona. Sabah bana bir cümle yazmış. Ses telindeki kist olmasa ya da ses telinin üstünde, yalancı ses telindeki bu tür brutal denilen sesler ses tellerinin üstündeki yapılar, organlar tarafından çıkarılıyor. Yani burası bizim gerçek ses tellerimiz. Burası bizim gerçek beyazlar, gerçek ses teli. Ve gerçek ses tellerinin yanlarında ve üstünde bunlar yalancı ses teli deniyor buna. Ventriküler kıvrımlar. Önde epiglot, gırtlağımızın kapağı. Arkada aritenoid kıkırdaklar var. Şimdi bu arkadaşın yaptığı şey aslında mesela bir miktar bir reflümüz var. Arkada ses tellerinin arkasında hafif bir ödem var. Tam burada yemek borusunun çıkışı var ve reflü dediğimiz şey boğaz reflüsü dediğimiz şey hemen buraya
geliyor ve burayı şişiriyor bir miktar. Ama çok önemli değil. Tabii profesyonel bir ses icracısı olduğu için biraz sıkı kullanmaya bağlı. Her iki aritenoid ön kısmında hafif dereceli kontak ülserleri var. Yani orası biraz açılmış. Tabii burada bu brutal sesler gerçek ses telinden çıkmıyor. Growl gibi, işte bu arkadaşın yaptığı kısmen scream'e benzeyen sesler gerçek ses telinden değil, yalancı ses telinden. Yani değil, gibi bir ikisini beraber yaparsanız gibi bir şey çıkıyor. Şimdi burada mesela şimdi burada bakın bir hafif bir şişlik var. Bakın görüyor musunuz? Bu taraf daha şiş. Sağ ses telinin kendisi gözüküyor ama sol ses telinin üstünü kapatıyor. Evet. Buyurun. Yine aynı şekilde. Bu tarafta görüyor musunuz şişliği? Burası biraz asimetrik bu tarafa doğru gelmiş durumda. Burası daha geniş. Burada Morgagni ventrikülünü görüyoruz. O hani özellikle klasik şancıların sesi döndürdüklerini söyledikleri yer. Neyse o ayrı bir mevzu. Ama bakın burada bir tatlı bir şişlik var. Şimdi o şişlik neler olacak o şişliğe? Çok güzel. Burada durduralım mesela. O iteklediğinde o kadar güzel bir vibratuvar. İşte bu. İşte bu. Buyurun. İşte bu. İşte bu kistimiz. Evet. Şimdi bu arkadaş bu kisti kullanarak öbür yalancı ses teline kadar çok kolaylıkla vibratuar bir dudak oluşturacak. Yani yapacağı bir dudak oluşturarak oraya doğru getiriyor ve aslında vibrasyonu sağlayan duyduğumuz o kirli bir miktar ama işte şarkı söylerken her şeyi kullanabilirsiniz demiş İlhan Osmanbaş bir şeyinde. Yani her ses, her nota, her tını bir müzik yapmak için kullanılabilir demiş. İlla ki pürüzsüz, pırıl pırıl bir ses şart değil. İşte burada tam da güzel örneğini görüyoruz. Yalancı ses teli, özellikle sol yalancı ses telinin içinde bir ventrikül kisti. Ventrikül kistini haslarıyla ittiğinde ortaya doğru geliyor ve aşağıdan nefesi verdiğinde harika bir vibratuar bir fiziksel bir yapı ortaya çıkıyor ve oradan ses çıkıyor. Bir sürü farklı renk aslında bu kolaylaştırıcı mı yoksa çıkarmada da işe yarıyor? Şimdi hem kolaylaştırıcı hem de bu anomalik durum aslında evet bir hani mutant hani derler ya, bir anlamda öyle. O mutant özelliğinden faydalanarak oradaki yapısal değişikliğinden aslında biz onu bazen ameliyat ediyoruz. Çıkarıyoruz bu kisti. Eğer çok fazla büyürse, efendim sesi bozar, nefesi bozarsa biz onu çıkarıyoruz. Ama bu arkadaşı tırnak içinde söylüyorum. Cerrahi tedavi yapmak onun kariyerini sonlandırır. Sana Türkiye'den selamlar, sevgiler. Yine enteresan bir şey. Kesinlikle. Sağ olun. Yine Emre İnceler. Hocam, ne demek? Yine hocam. Sevgiler.